Valla bomba gibiyim. Direkt konulara girelim bence izleyicileri çok bekletmeden. Bugün ilaçların SKT'leri, ilaçların nasıl saklanması gerektiği, SKT bize ne anlatıyor, FDA'in yeni araştırmaları ve sonuçları üzerine konuşacağız. Nasıl başlayalım? Hangi konudan başlayalım? Yani benim de ilgiyle anlatmak istediğim bir konu. Arkadaşlar, bizi takip eden arkadaşlarla merakla bekliyor. Ben bir soruyla başlayayım sana istersen. Nasıl ilaçlarını nasıl saklıyorsun evde veya nasıl bir saklama koşullarında tutuyorsun? Ya komik gelecek belki ama bazı ilaçları sanki böyle atalardan gelen alışkanlıktan ötürü buzdolabında tutuyoruz bir kısmını. Bir kısmını işte yatak odasında çekmecede özel bir ilaç çekmecemiz var. İşte atölyedeki ilaçlarımı biraz açıkta tutabiliyorum. Nem daha az, sıcaklık daha az. Ama çoğunlukla çekmecelerde. Nasıl tutmak gerekiyor? Çekmeceler. Çekmecelerde. Genel olarak. Ya tabii ki soğuk zincir ilaçlarımız da var. Bunlar az sayıda olan ilaçlar ve bunu eczacımız zaten belirtir. Yani özellikle. Aslında bizim yapmamız gereken çoğu ilacın da üzerinde yazdığı üzere işte 25 derecenin altı veya 30 derecenin altında serin ve kuru bir yerde muhafaza etmek temel olarak. Ama özel bir ilaçlar varsa soğukta muhafaza edilmesi gereken dolabın normal bölümünde, buzluk bölümünde değil. Orada muhafaza edilmeli. Tabii işte sen mesela Antalya'dasın değil mi? Sıcaklıklar evet, yanıyoruz. Haddini aşabiliyor. Ev sıcaklığının çok nemli olduğunu ve 30 derecelerin üstünde sürekli seyrettiğini düşünen arkadaşlar buzdolabını kullanabilir. Ama orada şuna da dikkat etmek lazım. Buzdolabı nemli bir ortam. Aslında bize temelde kuru ve serin ortam lazım. O nemlilik uzun vadede ilacı oksitlenmesine sebep olabilir. O yüzden ona dikkat ederek eczacı belirtmedikçe normal çekmece, aynı bir bakliyatı nasıl saklıyorsak o şekilde oda sıcaklığında saklanabilir. Komik bir şey söyleyeceğim. Biz Antalya'da bakliyatı bile buzdolabında tutmamız gerekebiliyor bazen. Makarnayı kurtlanıyor çünkü yani ister istemez. Şey sorayım abi sen girmeden. Mesela benim gibi senin gibi bir son kullanıcıya mesela illa buzdolabında saklanması gereken soğuk zincir ne gibi ilaçlar veya şeyler var? Şimdi birçok ilaç var tabii. Yani bir göz damlası bile var soğukta durması gereken. O üreticinin içinde bulunduğu etken maddenin hangi sıcaklıkta etkenliğini koruduğuna ilişkin belirleniyor aslında. Kremler var mesela, sivilce kremleri var bazı. Aşılar. Mesela çocuk aşıları vesaire bunlar var. Ondan sonra insülin iğneleri bunlar soğuk olarak saklanıyor. Fitil çeşitleri yani bir sürü hani çeşit olarak soğukta saklanması gereken birçok ilaç var. Ama bu ilacın kendi üzerinde de belirtilir zaten. Bunu eczacı da bilir. O şekilde kullanılır. Ama mesela insülinlerde mesela veya bazı insülin türevli özellikle şu son dönemde meşhur olan zayıflama iğneleri diye addedilen iğnelerde de soğukta saklanıyor son kullanma tarihine kadar. Ama oda sıcaklığına da indiği zaman bir ayda etkinliğini koruyor mesela. O tarz ilaçlarımız da var. Ha, SKT'yi uzatıyor. Hayır, SKT'yi uzatma değil. Yani buzdolabından çıktığı anda bozulacak gibi değil. Buzdolabından çıktıktan sonra da oda sıcaklığında bir ay süreyle sana bir süre veriyor yani. O tarz ilaçlar da var. Çeşitli veya direkt buzdolabından çıktığı an demeyeyim ama o soğukluğunu kaybettiği an bozulacak ilaçlar da var. Ama az önce anlattığım gibi ilaç çeşitleri de var. Dediğim gibi bu sizin bir şekilde bilmeniz gereken bir şey değil. Bunu eczacınız belirtecektir. Zaten verirken de buz aküsüyle yanında verecektir. Şu şekilde saklayın diyecektir. Eğer ekstrem koşullar yoksa bu şekilde belirtilmeyen ilaçların hepsini oda sıcaklığında çekmecede saklamak en güvenlisi. İstersen şu son kullanım tarihi
merak edilen. Biraz giriş yapayım. Aslında bizim SKT veya TETT, tavsiye edilen tüketim tarihi. Bunlar ilaçlar özelinde ne anlama geliyor? Yani bu tarih ne ifade ediyor bize? Yani doğal olarak sana soruyorum. Atıyorum bir ağrı kesici. Bugün ne? Temmuz'un 1'i işte. Bugün son kullanma tarihi olsun. Mantıken de bugün içiyor olabilir de daha sonra yarın bir anda %100 bozulduğu anlamına gelir mi bu ilaç? Gelemez. Gelmemesi lazım. Gelemez değil mi? Evet. Burada da aslında ilaçlar özelinde SKT, tavsiye edilen tüketim kavramı literatürde de şu anlama geliyor. O üreticinin o ilaçta o tarihe kadar, SKT'ye kadar %100 performans verdiğini garanti ettiği süre anlamına geliyor. Yani o tarihe kadar diyor içindeki etken maddeler neyse ben o ilacın etkisiyle ilgili %100 garanti veriyorum diyor. Bundan sonrasına %100 etki edeceğine dair garanti vermiyorum demek istiyor. Yani ilaç bozuldu hemen at bu asla işe yaramaz şeklinde bir anlam ifade etmiyor. Tabii ki bu noktada çok uyarıda bulunacağım. Birazdan bir FDA'nin çalışmasını da paylaşacağım arkadaşlarla. En başta biz temel olarak şunu bilmeliyiz. Biz şehir ortamında yaşıyoruz. Eczanelerimiz var. Hala açık, hala güncel ilaçlara ulaşabiliyoruz. Pahalı veya değil. Hani yazdırabiliyoruz veya yazmıyoruz. Var. SKT'si geçmiş ilacı kullanmamalıyız. Bu bizim temel dayanak noktamız. Nasıl bir bisküviyi atıyorsak veya bir süt ürününü atıyorsak ilaçta bu noktada bizim bakış açımız bu olmalı. Ama şimdi gelelim bizim mevzulara. Yani yine bir acil durum, distopik senaryo veya eczanelere ilaca ulaşılamadığı zaman elimizde SKT'si geçmiş ilaçlar olduğunda biz bu ilaçlara nasıl bakmalıyız? Veya uzun vadede değil mi ilaç stoklamak isteyen insanlar oluyor. Ben diyor aynı mesela pirinç denemelerinde biz bir pirinci 25-30 yıl hatta 50 yıl kadar stoklayabiliyoruz. Hatta internette 50 yıl sonra stoklanmış pirinci pişirip yiyenler de var. Görmüşsündür illa ki. Gördüm. Gayet lezzetli de olduğunu söylüyorlar. Bu mantıkta ilaç depolamak isteyen insanlar olabilir. O noktada da hani depoladı diyelim. Aradan 15-20 yıl geçti ve o ilaç stoğunu açtı. O ilacı ne yapacak? Atacak mı? Kullanacak mı? O noktada belki bir taban oluşturabiliriz diye bir çalışmadan bahsedeceğim arkadaşlarla. Şimdi bu ilaç SKT ile alakalı yandan da ekrana bakıyorum. Bir bilimsel araştırmamız var. Bir çalışmamız var. Yani bir dayanağımız var. Asla kendi yorumlarımızın olmadığı bir dayanak üzerinden oluşturduğumuz bir çerçeve var. 1986'da Amerikan ordusu diyor ki bende çok fazla ilaç var. Biraz böyle özet olarak anlatıyorum. Ve sürekli değiştiriyoruz bu ilaçları. Her 1 yılda bir, 2 yılda bir. Bu bana çok pahalıya mal oluyor diyor. Yani doğal olarak inanılmaz ben bundan para kaybediyorum çünkü çok pahalı. FDA'ye bu konuyu bir araştırın diyor. Ben bu ilaçları daha fazla kullanmak istiyorum. Yani para vermek istemiyorum. Temel konu çıkış noktası buradan ortaya çıkıyor. Ve o zaman 86'da bir çalışma yapıyorlar. 122 ilaç ürünü ve 305 parti verisi inceleniyor. Bu partilerden %88'i orijinal kullanım tarihinden sonra en az 1 yıl süreyle uzatmaya uygun bulunuyor. Yani %88'ine diyor ki 1 yıl daha uzatabilirsiniz, atmayın diyor. Ve bu çalışmanın ortalamasında raf ömrü uzatma süresinde 66 ay yani 5,5 yıla kadar bütün ürünlerde raf ömrü uzatıyorlar. Nasıl Tonguç? Yani askeriye her sene değiştirdiği ilaçlardan isyan ediyor. Yeter çok para veriyorum. Ben o paraya füze alırım, tank alırım diye. Öyle başlayan bir macera her ilacın raf ömrüne 5,5 yıl eklenmesiyle sonuçlanıyor. Muazzam. Tam olarak öyle aslında. Bu çalışmada o
maliyetin dolar şeyinden de bahsediyorlar. Evet. İşte inanılmaz karlar ediyorlar. Sonra yine yani bu ilacın bu çalışmanın devamında da tabii ki bu ilaç, şunu da belirtmek lazım. Katı formdaki ilaçlardan bahsediyoruz. Bunların çoğu askeriyede bulunduran antibiyotikler oluşturuyor bu temelini. Arkadaşlar yine kaynaktan inceleyebilir. Ama katı formda toz ve hap formunda olan ilaçlardan bahsediyoruz. Çünkü sıvı ilaçların bu şekilde bir dayanma süresi söz konusu değil. Ve o araştırmanın devamında söyleyeyim. Çalışma sonuçlarında yine 100'den fazla reçeteli ve reçetesiz ilacın %90'ı son kullanma tarihinden 15 yıl sonra bile etkili olduğu bulunuyor. %90'ı mı dedin abi? Evet, %90'ı, yani 100 fazla ilaçtan %90'ı 15 yıl sonra bile etkili olduğunu söylüyor. Yani inanılmaz bir veri. Beni çok şaşırtmıştı. Şu demek oluyor aslında bu. İlaç son kullanım tarihinden itibaren etkisini belli oranda kaybetmeye başlıyor, etki oranını. Bu da bazı ilaçların 15 yıla kadar da etkinliğini koruduğunu gösteriyor. Tabii burada şuna girmemiz lazım. Kontrol. Yani tamam, biz bir ilacı son kullanma tarihinden sonra kullanmak zorunda kaldığımız bir senaryoda olduğumuzu varsayalım. Ama en basit içinden kurt çıkan eti yer misin bile bile? Ya belki o an çok açsam kurtlu kısmı keser, yarar, kontrol eder. Battı balık yan gider diyebilirim çünkü açım yani. Aynen. İlk eğer bir kontrol mekanizması varsa şekli ve rengi. Yani katı şeyde, özellikle renginde çok ciddi değişimler. Koku diyeceğim. Özellikle sen de belirtiyordun. Koku önemli bir faktör ama şunu atlamaması lazım insanların. Her ilacın kokusunu bilemeyebiliriz. İlaç yeni olup da çok kötü kokan ilaçlar da var. Mesela özellikle D vitamini falan içeriyorsa biraz D vitamini kötü kokar. Yani bu bozulmuş, çok kötü kokuyor değil. Özellikle bir işte çürüme, sararma, küflenme, sıvıya dönme hali gibi şeyler varsa bu da tabii o ilacın bozulduğu, artık formunu kaybettiği söylüyor. Ama formu sağlamsa, uygun koşullarda saklandıysa 15 yıl sonra bile bazı antibiyotiklerin etkinliğini koruduğunu. Bu %100'den %80'e iner, %70'e iner. Ama en azından kullanılabilir olduğunu bu çalışma ortaya koymuş. Ve direkt FDA'nin yaptığı bir çalışma ve Amerikan ordusu odaklı. Bunu sadece toz ve hap, katı formdaki ilaçlar için söylüyoruz. Sıvı formdaki ilaçlarda böyle bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle noktalarına da çok dikkat etsinler. Ampuller, enjeksiyon. Okay. Şimdi bu çalışmayı hepsine yormasınlar. Çünkü enjeksiyonlarda son kullanma tarihi çok uzun tutuluyor Tonguç. Niye sence? Ampuller. Ampullerde çok uzun tutuluyor. İçeriği çok basit olduğu için olabilir mi? Basit olduğu için değil. Şöyle, normal bizim çoğu ilacımız 2-3 yıl, 1,5-2-3 yıl aralığındayken ampul formdakiler 5 yıl ve üstü SKT'si oluyor mesela. Neden? Üretim koşuluyla alakalı. Onlar direkt damara, kana karışan ilaçlar olduğu için ve özel tozsuz odalarda falan üretiliyor ya, hiçbir şekilde hava girmiyor. Çok steril bir ortamda üretildiği için üretici doğal olarak 5 yıl kadar kullanabilirsin diyor. Yani rahatlıkla bu sana o güvenceyi veriyor. Bu noktada 5 yıl geçmiş. Biz ilaçları kullanabiliyorduk. Aradan bir 8 yıl geçti, 10 yıl geçti, bir ampulü kırayım, kendime enjekte edeyim. Kesinlikle. Çünkü onun çok az bozuk olması kana %100 karıştığını ihtiva eder ve kurtuluşun olmayabilir. Yani sen bozuk bir ilacı, sana toksik etki yaratabilecek bir ilacı içtiğinde mide yolun, yemek borun, ağız yolun ve sindirim organlarının bir kısmı bunu absorbe edebilir. Ne olur? İshal olursun. Değil mi?
zehirlenirsin. Kusarsın, maksimumda belki. Kusarsın, başın döner, semptomlar gösterirsin. Ama toksik ve bozuk bir IV yol veya belki intramasküler bir enjeksiyonun şeyi yok. Çünkü %100'ü anında karışıyor. Bitti, yani kurtuluşun olmayabilir. O yüzden bunu sıvı formların dışında tutsunlar bu söylediklerim. Zaten çalışmada da aynısını söylüyor ama ben ekstradan şey yapmak istedim. Bu çalışma çerçevesinde uzun süre saklamak isteyen insanlar veya SKT'si geçmiş ilaçları acil durumlar çerçevesinde kullanmak isteyen insanların ilacın etkinliğinin azalmasını kabul ederek kullanabildiği gözüküyor. Ama tekrar ve tekrar uyarmak istiyorum. Lütfen kusura bakmayın, tekrar gibi oluyor ama bu asla günümüz şartlarında olmamalı. Yani bunu siz asla riske atmamalısınız. Yeni ilaca ulaşabiliyorken yenisini alıp tüketmelisiniz. SKT kısmı böyle. Bir de son olarak şöyle kapatmak istiyorum bu konuyu. Bu aslında evet ticari de bir taktik doğal olarak, hani her tarafla, yani her üründe olduğu gibi. Sana aslında bahsettim, şimdi marka vermeyeyim de, çok ünlü bir krem markası, Alman markası, arkadaşlar da biliyordur. İşte mavi beyaz renkli, yıllardır annelerimizin bizim kullandığımız, bugüne kadar ürünlerini SKT'li olarak kullandırıyordu. Bu yılın başından itibaren işte biz başvurumuzu yaptık, artık SKT'size döndü. Yani görüldüğü üzere o kadar şey ki bu konu, değişken ki birdenbire SKT'si duruma geçebiliyor, içindeki ilaç içerse bile, etken madde içerse bile. O yüzden de hani bu şeyleri göz önünde bulundurarak ilaçlara da o şekilde yaklaşabilirler. Var mı aklına gelen bir şey? Yani şey konusunu düşünüyorum. Yani şimdi ampul dedin veya bana nasıl sakladığımı sordun. Şimdi bir ampul şeklindeki enjeksiyon 5 sene okey, ama 5 sene boyunca bu ampul nasıl saklandı acaba? Belki camın önünde güneş gördü. Belki ne bileyim, ampulün içine nem işler mi bilmiyorum ama uygunsuz bir koşulda durdu. Veya atıyorum normal hap şeklinde bir ilacımız var. İşte tek bir kutuda değil de böyle tekli açılan kutularda, atıyorum bir ağrı kesici gibi hayal et. Tamam, hapta onu koklayabiliyorsun. Görebiliyorsun renk değişimi var mı? Ama ampul 3. yılında düzgün saklanmamışsa dahi sıkıntı çıkarabilir mi? Ben bunu merak ettim mesela. Ya çıkartabilir tabii ki. Yani zaten ampulün üstünde de saklanma koşulları yani yazıyor. Hani bunu tabii ki belki ampulün içindeki etken madde, ilacı çok toksik duruma getirmek çok zor olabilir. Yani böyle açık açık belki güneşin alnında veya işte çok eksi sıcaklıklarda ve çok yüksek sıcaklıklarda ekstrem durumlara maruz bırakılırsa kötü bir şey başına gelebilir. Ama bu bahsettiğim 25 derece 30 derece tabii 31'e geldiği anda bozuldu tarzında bir şeyleri yok. Bunların da illaki toleransları var. O yani. Sıcaklıkta ne kadar uzun süre durduğu, mesela 30 derecenin 40 derecenin üstünde belki 10 gün durunca bozuluyordur. Tabii. Zaten ama ampulün de bunu ilaç yaratılırken, yani ilaç firmasının şeyi bu zaten. Yıllarca çalışmasının sebebi de bu. Bu son kullanıcının işte 30 derecenin üstünde gerçekten belli bir sıcakta bırakılıyor ve bu yine de insanı, sağlığını etkilememesi üzerinde çalışıyor. Anladım. Çok iyi anladım abi. En kötü ihtimal etki göstermemesi olmalı zaten. Ama şu ana kadar da zaten genelde bunları eczane ortamında alındı. Hastanede de uygulandığı için çoğu ampul formları. Onlarda da iyi koşullarda saklandı ve denetlendiği için öyle bir şeye rast gelmedik. Özetle bizim elimizde ekstrem senaryolarda SKT'den daha fazla ilacın etkinliğine devam ettiğine dair çalışmalar mevcut. Bilimsel çalışmalar mevcut. Bunu kaynak alabiliyoruz. Bu bize bir yapı oluşturabiliyor. Bu noktada hani acil durumlarda ilaçları kullanırken arkadaşlar bunu göz önünde bulundurabilir. Bu bir tercihtir, seçimdir.
uzun vadeli ilaç stoklamak isteyen arkadaşlar da aynı bizim kuru bakliyatı nasıl stoklayasak, işte alüminyum kaplarda mylar beklediğimiz, vakumlayarak, havasızlaştırarak, nemi engelleyerek, işte bazıları oksijen absorber koyuyor veya işte içindeki havayı çekiyor. Nem alıcılar. Aynı bir pirinci nasıl bakliyatı saklıyorsak uzun vadede de ben katı formdaki ilaçların bu şekilde saklanabileceğini ve yıllar sonra da o etkinliği azalmış hale tüketebileceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Sadece acil durumlarda sıvı formdaki ilaçlar hariç, dediğim gibi soğuk zincir ilaçları hariç, zaten bunu kendi kullananlar biliyorlar. Yani bir mesela insülin hastasının stoklayamaz, yani buzdolabı sürekli lazım ona. En fazla bir ay etkinliğini koruyor oradaki şey. Dediğim gibi linkleri de paylaşırım seninle. Videonun altına koyarsın. Böyle bir çalışma mevcut. Şöyle ben sormak ve toparlamak istiyorum aslında. Şimdi bir acil durumlar var. Normal hayat var. Normal hayatta dahi yine aslında bizim gibi insanların sanıyorum iki çeşit hazırlığı oluyor. Bir yazlık hazırlığı olabilir. Köyde kır evi, bağ evi, dağ evi, işte sahil kenarında. Senede bir defa gidip geliyor olsam ben kendime çok güzel ve dönüşümlü bir ilaç sistemi yapardım. Mesela sen konuşunca aklıma geldi. Bir kutu yapardım kendime. Her gittiğimde yanımda taze ilaçlar götürür. O eski bir sene, yani senede bir defa gittiğim yerdeki ilaçları da orada hastalanırsam kullanırım ya da şehre dönerken yanımda SKT tarihine kadar normal şartlar altında kullanmak için yanımda götürürdüm. Şimdi bu bir senelik bir senaryo. Ama geldik 3 senelik, 5 senelik, 10 yıllık at, unut veya atıyorum herhangi bir olağanüstü hal, savaş, darbe gibi durumlar içinde Myler Beck dedin, okey, sonuçta bunun içinde güneş görmüyor, hava almıyor ve bunun içine koyarken de tabii hapları paketinden çıkartmamamız gerekiyor anladığım kadarıyla gibi değil mi? Yani çıkarmasak daha iyi olur. Çünkü kendi kapları da o hazneleri biliyorsun alüminyum tabanlı oluyor zaten. Ve özel olarak etkilere dayansın diye yapılıyor. Alüminyumun olayı nedir abi orada mesela? Yani hani teknik anlamda şöyle etki eder böyle etki eder diyemeyeceğim ama hani ortamın dengesini, ısıyı iletme şeyi, geri tepme, hani dışarıdan gelecek etkileri geri tepme olayı oluyor. Bir de işte bir şey, organizma barındırmamaya çalışıyor. Aslında çok mantıklı. Gel bak, yine seninle konuştukça kafam açılıyor. Şimdi ayrı ayrı aspirini hayal et. En tehlikesiz ilaç diyeyim. Şimdi 10 tane var. Şimdi bir tanesinin paketi zarar gördü. Bir tanesi bozulur. Ama ben onları açıp böyle tek bir kutu yapıp öyle saklayacak olsam bu sefer kontamine olur gibi. Tabii yani aslında çok basit mantık. İşte niye bizde kahverengi şişeler var? Işık. İşte yeşil şişelerin, kahverengi ilaçta da mantığı ışığı azaltmak, absorbe etmek. Şöyle mesela bizim ülkede ilaçların çoğu blister diyoruz biz onlara. Yani tek tek hani şey yapılmış. Blister, tamam. Evet. Yurt dışında farkları da var. Mesela aspirin kavanozu var. İçinde 1000 tane aspirin var. Ve birbirine değiyor. Tabii bizde inanılmaz. Yani oradaki ilaca bakış açısı farklı. Mesela bizdeki işte parasetamol değil de ibuprofen var mesela. Orada 1000'li kutuda satılıyor böyle kavanoz. Marketten alıyorsun. Adam her gün içiyor. Onu farklı. Evet. O mesela birbirine temas ediyor. O noktada da bir şey olmuyor. Ama bizim blisterlar şeklinde zaten kendi kendine bir güvenlik sistemi var. Hatta kutulu halde prescription ya transkribini de içinde saklayarak yine bir pirinç saklar gibi alüminyum paketlerde hava almamasını serin yerde muhafaza ederek, unutarak uzun süreli saklayabiliriz. Dediğim gibi tek şey sadece bunu sıvı formda olan hiçbir şeyi düşünmesinler. Yani göz damlaları, şuruplar, hazır sıvı formda olan şuruplar.
Şimdi bazı çocuk antibiyotikleri mesela şişede ama toz halinde bekliyor. Çalkalıyorsun. Sen galiba suyu ekleyip ama çözeltiyi oluşturuyorsun yani. Ama toz formda. Mesela onlar da saklanabilir o formda. Bunu artık kendi şeyleriyle oluştururlar. Dediğim gibi çok şey. Şu andaki durumumuzda asla böyle bir şeye gerek yok. Evde tarihi geçmiş bir ilaç bulayım, aman içeyim bir şey olmaz demek değil. Asla bunu yapılmaz. Ne olacağı belli olmaz. Ama ekstrem senaryolarda da benim konuştuklarımla değil, bir doktorun fikriyle değil, bir eczacının yorumuyla değil, senin konuşmanla da değil, elimizde bayağı veri o tek tek etken madde olarak da açıklamışlar. Şunu bu kadar FDA'in değil mi? Tabii bayağı FDA ve Amerikan ordusunun kendi, yani Shelf Life Extension Program adı altında resmi bir çalışmayla. Bu arada bu Avrupa'da bununla ilgili bir çalışma, bu kadar aktif bir çalışma yok. Ama Almanya'da da bununla ilgili dedikodular başlamış. Yani siz bunu ticarete döktünüz diye aslında. Bu arada dedikodusal bir bilgi olarak da şunu eklemek istiyorum. Bu ilaçlarda şimdi ilacı üretiyor ya firma. Evet. Mesela bize gönderirken son kullanım tarihi basıyor değil mi? İlaç fabrikada hemen üretildikten sonra son kullanım tarihi basılmadığı, hangi ülkeye gönderilecekse o zaman son kullanım tarihi basılıp gönderildiğine dair duyumlar da aldım mesela. Yani mesela belki 5 ay bekliyor orada veya 1 ay. O anda basıyorlar. Hani ondan sonra son kullanım tarihini basıyorlar. Veya dünyanın en ünlü büyük firmaları SKT kullanırken Türkiye'de 10 yıl birden kullanmıyoruz biz deyip SKT'siz ürüne geçiş yapıyorlar. Bu sadece ilaçta değil, dermokozmetik tarafında da böyle. Ünlü bir marka güneş kremi aynı alt markasının bütün ürün gamı SKT'siz. Yani açıldıktan sonra 6 ay ibaresi var. Yani diyor ki 40 yıl sakla diyor. Çünkü onu diyor 40 yılda ben yine kullanabilirsin diyor. Aynı kardeş firma bütün ürünleri 1,5 yıl SKT'li. Nasıl pahalı olur? olan mı SKT'li, ucuz olan mı? Ya fark etmiyor yani. Hani inanılmaz bu şey. Krem formlarına da bahsedelim. Krem formları da gerçekten çok zor bozulan şeyler. Evet. Yani içi çünkü yağlı bir yapıda olduğu için en fazla yaşanan şey faz ayrışması olabilir. Tabii ki bu bir yine öneri değildir. Yine SKT'leri var ama krem formları mesela o yağlı yapısı yüzünden çok uzun süreler benim kendim 17 yıllık bir ilaç içeren kremi denemişliğim var. Aşırı başarılıydı. İlk günkü gibiydi ve mentollüydü. Mentolünü bile kaybetmemiş. 17 yıl önce üretilmiş mesela. O yüzden bu çalışmanın da temellerini arkadaşlar incelesinler. Ne diyor? Baksınlar. O noktadan bazı çıkarımlar çıkarsınlar. Bizim görevimiz sadece bu çalışmayı paylaşmak oldu aslında. Bir yorum yapmak değil. Evet. Bunu ona göre kendileri hareket etsinler. Benim de geçen sene bir aile hekimime gitmiştim. Yani bir aile hekimim derken o zamanlar ne olmuştu? Bir deri çatlaması gibi bir şey olmuştu. O meşhur ilaçlardan, kremlerden birini yazacaktı. Ya hocam dedim, evde bir iki tane var ondan ama SKT'si geçmiş olabilir demiştim. O da yazmıyorum o zaman, onları kullanabilirsin demişti. Benim ilk bu mevzuyla tanışma şeklim o şekilde olmuştu. Yani kendi doktorumun izniyle aslında SKT'si geçmiş bir çatlak kremini kullanmışlığım vardır. Ama yine izleyiciler doktorları ne diyorsa onu yapmaları lazım. Ne yazık ki sağlık sektöründe yani bilim olduğu için aslında doğal da bir şey. Hiçbir zaman bir birliğimiz olmayacak. Benim doktorum da asla diyecek SKT'si geçmiş ürünü kullanmamalısın diyecek mesela. Çünkü ben sektörün içinde olduğum için çok iyi biliyorum. Yani daha önce de anlattık. İlaç kullanmadan kanser tedavi eden, yani bu böyle bir tedavi protokolü uygulayan sadece vitaminlerle doktorlarımız da var. Bu doktorlar diplomalı doktorlar. Yani tıp doktoru. Hayır, asla vitamine inanmayan, asla almayın diyen geleneksel tarzda doktorlarımız da var. O yüzden
İlla ki bizim konuştuklarımıza da antitez getiren insanlar olacaktır. Hani bu illa ki olacaktır. Sadece siz o noktada neyi takip ettiğiniz, neyi dayanak aldınız. Biz bilimsel bir konu konuştuğumuz için belli dayanaklar almalıyız. Şu doktor böyle dedi demiyoruz. Bir sayısal veri var elimizde. Denenmiş yani. Açıp incelenmiş. Yani 15 sene dedin abi, yani 15 sene daha eklemişler yani SKT'ye, Amerikan ordusu için tabii. Amerikan ve inanılmaz kar etmişler. Yani %90'ının 15 yıl sonra bile etkili olduğu görülmüş. Katı formlar en kararlı formlar olmuş. Sıvı formlar ise dayanamamış yani mesela. Ve ortalama 122 ilacın %88'i 5,5 yıl raf ömrü uzatılmış. Ve bazı ilaçların raf ömrü 278 ay, 23 yıla kadar uzatılmış. Ha, o öyle bir data da var. Ha, %90'ı 15 yıl, %80'i bilmem kaç yıl, bir de 20 küsür yıl. Ortalamada 5,5 yıl uzatmış adam. Ve bunu sadece askeriye için değil, işte lojistik imkanı olmayan kırsal bölgeler veya işte ekonominin zor olduğu yerlere de önermişler devlet kurumlarına. Tabii. Tabii ki yani israf dolayısıyla niye israf edelim? İlaç sektörü de büyük bir sektör. Yani konunun şeyini anlamışsınızdır. İnce noktasını. Durum böyle. Can, çok teşekkür ediyorum bu videoda yine benimle bu güzel konuları işlediğin için. Umuyorum kanalı, bu videoyu izleyenler de memnun kalacaktır. Buraya kadar izleyip hala abone olmayanlar varsa bir aboneliği, bir güzel bir kuple yorumu çok görmesinler, bir like'ı çok görmesinler. Ben teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok. Yani umarım yine ilk diğer videoda anlattığımız gibi belli bir çerçeve çizmeyi başarmışızdır. İlla ki arkadaşların itirazları oluyor belli çerçevede. Ya, olan da yazıyor, boş ver. Yazdıklarına da cevap veriyoruz. Amacımız bir şeyi dikte etmek değil. Bir tabanla beraber konuşmak, bir çerçeve çizmek. Herkese sağlıklı günler dileyim. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşça kal.